Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size pratik ve güzel görünümlü bir çiçek anlatımını yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde 3 renk ile çalışıyorum ben arkadaşlar. Siz istediğiniz renkler ile bu çiçekleri hazırlayabilirsiniz. Yaptığınız bu çiçekleri değişik bebek örgülerinde, ev dekorasyonlarda kullanabilirsiniz. Ben örmüş olduğum bebek örgülerinde kullanıyorum bunları. Bakın böyle güzel bir bebek yeleği yaptım. Bunun roba bölümüne bu çiçekten diktim arkadaşlar. Bugün size bu renk ile anlatıyorum. Bu renk ile de böyle güzel bir bebek elbisesi yaptım. Bakın gördüğünüz gibi bu elbisenin yakasına şu şekilde dikerek kullanmak istiyorum. Siz de bunun gibi çiçekler yaparak değişik örgülerinizde kullanabilirsiniz. 3 renk kullanıyorum dedim. Beyaz renk iplik, pembe renk iplik, böyle yeşil bir iplik var. Bir de bu tomurcuk bölümlerini yapmak için çok az miktarda sarı ipliğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Çiçeğin örgüsünde tığ olarak da elinizin sıklığına ve yapacak olduğun çiçeğin büyüklüğüne göre istediğiniz numara tığları kullanabilirsiniz. Evinizde hangi numara tığ varsa o tığlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde 2,5 milimetrelik tığlar var. Bunu kullanabilirsiniz. Veya bu şekilde 3 milimetrelik tığ var. Bunu kullanabilirsiniz. 3,5 ile yapabilirsiniz. 2 numarayla yapabilirsiniz. İstediğiniz tığ kullanarak bu çiçekleri örebilirsiniz. Ben bugün bu renkleri kullanarak çiçek yapıyorum. Siz yapacak olduğunuz örgüye uyumlu olarak istediğiniz renkleri kullanarak, istediğiniz marka iplikleri kullanarak bu çiçekleri yapabilirsiniz. Hazırsanız hep birlikte bu güzel çiçeğimizin örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak aktif konuma getirirseniz kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Herkesten önce videolarımda sizin haberiniz olacaktır. Videolarıma beğeni ve yorumlarınızda yaparak destek olursanız çok sevinirim. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar benim için çok değerli arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Beyaz renk iplik ile başlıyorum. İlk önce çiçeğin bu orta bölümde bulunan beyaz bölümünü yapacağız. Şu şekilde bir sihirli halka yapıyorum. İlmek yapıyorum. Parmağımdan çıkardım. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Bir zincir yapıyorum. Bu sihirli halkanın içine 10 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğneyi yaptım. Yavaşça çekiyorum bakın. Bakın hiç boşluk kalmadı. İlk yaptığım ilmek ile ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği de üstte tutuyorum. İlmek aldım, çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. İlmek kaydırması yaptım. Şimdi bu çiçek bölümlerini yapacağız. Trabzan şeklinde yapıyoruz bunu arkadaşlar. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu ilk gördüğüm ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 İpliği tığın üzerine almadan burada bulunan ikinci ilmek içerisine
sık iğne yapıyorum. İpliği tığ üzerine alıyorum. Bu ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Tığın üzerine iplik almadan bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Diğer ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Diğer ilmeğe sık iğne yapıyorum. 4 yaprağını yaptık. 5. ve son yaprağı yapıyoruz. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 trabzanı yaptım. İlk burada bakın ilmek vardı. Bu ilmeğe ilmek kaydırması yapıyorum burada arkadaşlar. Şu şekilde bir ilmek kaydırması yaptım. Bakın birinci sırayı tamamladık. İkinci sırayı yapacağız. İkinci sırayı yapabilmek için zincirlerden oluşan yuvayı hazırlıyorum. 5 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5. Örgünün ters tarafından bu sık iğne yaptığım vardı bakın. Sık iğneye tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum. İlk yuvayı yaptım. 5 zincir yapıyorum. 2 3 4 5. Diğer iki model ortasında bakın sık iğne var. Sık iğneyi bu şekilde alıyorum. Sık iğne yapıyorum buna. 5 zincir. İki model ortasında yaptığım bu sık iğneyi ters taraftan şu şekilde alıyorum. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. İki model ortasında bakın ters taraftan bulunan sık iğneyi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. İlk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırması yaparak burayı birleştiriyorum bakın. Beyaz ipliği kesiyorum. Siz tek renk yapacaksanız bu sırada devam edebilirsiniz. Ben burada pembe renk iplik kullanmak istiyorum. O yüzden ipliği kesiyorum arkadaşlar. Bakın birinci katını yaptık. İkinci katı yapmak için de 5 yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5. Şimdi bu pembe renkli olan ikinci sırayı yapıyorum. İkinci sıraya başlamak için buradan bakın. Bir ilmek yapıyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. İpliği tığ üzerine alıyorum. Bu yaptığım 5 zincirli yuva içerisine 8 trabzan yapıyorum. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. İpliklerin ucu da bakın yaptığım bu trabzanların arasında kaldı. Kesiyorum bunu. Tığın üzerine iplik almadan burada bulunan bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın sık iğne yapmıştım. Onun üzerine sık iğne yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu yuva içerisine de 8 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trabzanı yaptım. Bu sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu yuvaya da 8 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. 8 trabzan yapıyorum. Bu iki yuvanın içerisine de 8 trabzanlı oluşan yaprak bölümlerini yapalım. Yuvaların içerisine 8 trabzanı yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 yaprağı oldu. Son yuvaya da 8 trabzanı yaptım. Bunu ilk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bakın burayı birleştirdik. Pembe renk ipliği kesiyorum. Biraz uzun bırakıyorum arkadaşlar bu ipliği. Dikecek olduğumuz yere kadar iplik bırakıyorum bakın. Şu şekilde. İkinci katında yaptık. Şimdi bu kurçuk gibi görünen bölümleri yapacağız. Bunun bakın ikisini biraz daha kısa yapıyorum. Ortada bulunanı biraz daha uzun yapıyorum. Siz bunu tercihinize göre daha kısa veya daha uzun da yapabilirsiniz. Yeşil renk kullanıyorum. Bu yeşili kullanıyorum. Örgünün ters tarafından başlıyorum. Şu ipliği içeriye alıyorum. Bakın buradan beyazlı yaptığım çiçeğin buradan ilmek alıyorum. Yeşil renkli ipliği bir defa bağlıyorum. Bağlarsak daha sağlam olur. Aynı ilmekten ilmek yapıyorum. Zincir yapıyorum. Bunu yapacağınız uzunluğa göre istediğiniz gibi zincir yapabilirsiniz. Ben 18 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 zinciri yaptım. Bu zincirler üzerine her ilmeğe 2 sık iğne yapacağız. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 2 sık iğne yapıyorum. 1, 2. İkinci ilmeğe de 2 sık iğne yapıyorum. 1, 2. 1,
2 1 2 1 2. Bu şekilde her ilmeğe 2 sık iğne yaparak devam ettiğimiz zaman bu kendi kendine kıvrılacak arkadaşlar. Zincirlerin üzerine sık iğneler yaparak devam edelim. Zincirler üzerine ikişer defa sık iğne olarak ben tamamladım. Görüntü olarak bakın kıvrılmaya başladı arkadaşlar. Şu şekilde yaptığımız zaman kıvrılıyor gördüğünüz gibi. Siz bunu daha uzun yaparsanız daha fazla kıvrılma olacaktır. Son yaptığım sık iğneyi burada yaptığım ilk ilmek ile bir ilmek kaydırması yapıyorum. Bu kenarda bulunan tırtıl oluyor. Ben şimdi orta bölümde olanı yapıyorum. Bunu biraz daha uzun yapmak istiyorum. Onun için 20 zincir yapıyorum bunu. İlk yaptığımı 18 zincir yaptım. Bunu 20 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 zinciri yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 2 sık iğne yapıyorum. 1 2. Diğer ilmeğe de 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 1 2. Bunda yaptığımız gibi zincirler üzerine sık iğneler yaparak devam edelim. Zincirler üzerine ikişer defa sık iğneler yaparak tamamladım. Bakın bu da kıvrılıyor arkadaşlar. Şu şekilde kıvrılıyor. Son zincirin üzerine de son sık iğneyi yaptım. Bunu burada yaptığım ilk ilmek ile ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bu ortada olan da. Şimdi tekrar bu ilk yaptığım sayı ile 18 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zinciri yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 2 sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere de ikişer defa sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ikişer defa sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. En son zincire de bakın 2 sık iğne yaptım. Son yaptığım bu sık iğneyi başta yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Kıvrım kıvrım oldu. Dediğim gibi siz bunu daha uzun istiyorsanız daha birkaç zincir fazladan yapabilirsiniz. Ben kenarda bulunanları 18 zincir ile başladım. Ortada bulunanı 20 zincir ile yaptım. Şöyle bakın. Görüntüsü böyle. Şimdi bu tomurcuk bölümünde yapalım. Çiçeğin örgüsünü bitirelim. Böyle bir sarı renk kullanıyorum. Sihirli halka yapıyorum yine. Bir ilmek yaptım. Parmağımdan çıkardım. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 2 zincir yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Sihirli halka içerisine trabzan yapıyor gibi bakın çektim. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çıkardım. Bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine iplik alıyorum.
Sihirli halka içerisinden trabzan yapıyor gibi çektim. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Tekrar tığın üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyor gibi çektim. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çıkarıyorum. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlmek alıyorum. Hepsini içerisinden bir defada çekiyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. İpliği kesiyorum. Çok kısa kesmedim bakın. Sihirli halkanın burada bulunan ipliği de yavaşça çekiyorum. Her iki tarafı çektim. Bu şekilde bir tomurcuk oldu. Bu tomurcuğu bakın şurada sık iğneler yapmıştım. İlmeğin ters taraftan tığı taktım. Bu ipliğin bir ucunu içeriye çekiyorum. Tam karşısına gelen bakın buradan da ters taraftan tığı takıyorum. Diğer ipliği içeriye çekiyorum. Şu şekilde bakın iki uç ters tarafta duruyor. Sıkıca çekiyorum. Tomurcuğu yerleştirdim. Elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Düzeltirseniz daha düzgün olur. Ters tarafta iki iplik ucunu bağlıyorum. Tığ bırakıyorum artık. Sıkı yapalım bağlamayı. Şu şekilde tekrar bir bağlama yapıyorum. Tekrar bağlıyorum. Sağlam olsun diye bağlıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın. Tomurcuğunu da yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Böylece çiçek anlatımının da sonuna gelmiş olduk. Siz bunu istediğiniz renkler ile istediğiniz büyüklükte çalışarak değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem çok kolay hem de çok güzel oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık konuma getirirseniz kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Herkesten önce videolarımdan sizin haberiniz olacaktır. Videolarımın altına beğeni ve yorumlarınızı da yaparak destek olursanız çok sevinirim. Sizlerden gelen yorum ve beğeniler benim için çok değerli. Beğeni ve yorum yaparak abone olup zil konumunu da açık konuma getirerek destek olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.